Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapması oldukça kolay içli köfte tarifi hazırlıyoruz. Maraş usulü içli köfte tarifine geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İlk olarak içli köftenin kıymalı iç harcını hazırlayarak başlayacağız. Bunun için bir tencerenin içerisine 150 gram yağlı kıymayı aldım ve kıymanın yağları eriyinceye kadar güzelce kavuruyorum. Şimdi üzerine 350 gram kıymayı ilave edip kıymada topak kalmayacak şekilde ezerek kavurmaya başlıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp kıyma suyunu çekinceye kadar iyice pişirdim. İncecik doğradığım 3 tane soğanı kıymanın üzerine ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Soğanla kıymayı ara ara karıştırarak orta ateşte yaklaşık yarım saat pişireceğim. Soğanlar iyice yumuşayacak, suyunu salacak ve sonrasında suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip tekrar karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı acı biber salçası ve yarım yemek kaşığı da domates salçasını ekledikten sonra kıyma ile iyice karıştırarak salçayı yediriyorum. Salçaların aroması ete iyice geçsin diye tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika pişiriyorum. Sıra geldi baharatlara. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 kase taze maydanoz ve yarım kase ceviz kullanıyorum. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra içli köftenin iç harcı artık hazır. Soğuması için kenara alacağım. Sıra geldi içli köftenin dışını yani hamurunu hazırlamaya. Bunun için 2 kase köftelik bulguru bir yoğurma kabının içerisine aldım. Ve 1 su bardağı soğuk su ile bulguru güzelce karıştırarak ıslatıyorum. Suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırdıktan sonra bulgurun ıslanması için 15-20 dakika bekleteceğim. Bu arada köfteyi bütünleştirmek için tel şehriye kullanacağız. 1 çay bardağı tel şehriyeyi 1 çay bardağı ılık su ile 1,5 saat öncesinden ıslatın ve onlar da yumuşasın. İçli köftenin dışı için bir tane küçük soğanı incecik şekilde doğradım. Üzerine 300 gram yağsız kıyma ekliyorum. 1 yemek kaşığı acı biber salçası ve yarım yemek kaşığı da domates salçasını ilave ettim. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek et, salça ve soğanı iyice yoğuruyorum. Eti güzelce yoğurduktan sonra ıslanmış olan köftelik bulguru şöyle gördüğünüz gibi açtım ve eti üzerine alıyorum. Bulgur ve eti iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra artık yoğurma işlemine başlayabiliriz. İçli köfteyi yoğururken bir kase suyu yavaş yavaş köftenin içerisine ilave ederek köftenin hamurunu yoğuracağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika yoğurduktan sonra içli köfte hamuru istediğimiz kıvama geliyor. Gördüğünüz gibi iyice bütün malzemeler bütünleşti. Şöyle tekrar yoğurarak size de kıvamını göstereyim. Zaten görüyorsunuz. İçli köftenin dağılmaması, çatlamaması için içine ıslattığımız tel şehriyeyi ve 1 kaşık da unu ilave edeceğiz. İçli köftenin hamurunda yumurta kullanmıyoruz. Yumurtasız içli köfte yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Şimdi içli köftenin hamuruna 1 yemek kaşığı un ve önceden ıslattığımız 1 çay bardağı tel şehriye ilave edip tel şehriye ve unu köftenin içerisine öncelikle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tel şehriyeyi iyice yedirene kadar içli köftenin dış harcını yoğurmaya devam edeceğim.
Ben aslen Kahramanmaraşlıyım. Hatta annem Elbistanlı. Orada önceden yufka ekmeği ıslatarak içli köftenin içine katarlarmış. Ama şu an elimizde yufka ekmek olmadığı için biz tel şehriyeyi ıslatarak kattık. Ve gördüğünüz gibi içli köftenin harcı artık hazır. Şimdi sıra geldi içli köfte nasıl açılır, nasıl yuvarlak şekil verilir onu size göstermeye. Öncelikle gördüğünüz gibi birer porsiyon köftenin ölçülerini ayarlıyorum ki hepsi eşit büyüklükte olsun diye. Elimi biraz suya batırdım ve bir tanesini alıp yuvarlak şekle getirdikten sonra parmağımı suya batırıp tek parmağımla gördüğünüz şekilde içli köfteyi oymaya başlıyorum. Tek parmağımla belli bir genişliğe getirdikten sonra elimi tekrar suya batırıp bu sefer iki parmağımla köfteyi genişletmeye devam ediyorum. Aynı zamanda alttaki elimin bu gördüğünüz 4 parmağı da köfteyi destekleyecek şekilde sıkı sıkı tutuyor. Alttaki parmaklarınız desteklediği için içli köfteyi açarken dağılma, yırtılma gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Ayrıca içli köfteyi açarken elinizi suya batırarak ne kadar nemli tutarsanız içli köfteyi açmanız o kadar rahat ve kolay olacaktır. İçli köfte istediğimiz inceliğe geldikten sonra içine bir kaşık kıymalı harçtan koydum ve şimdi kapatmaya başlayacağım. Öncelikle kenarlarını şöyle bir düzeltiyorum ve sonra baş parmağım ve işaret parmağımın yardımıyla yavaş yavaş dokunuşlarla içli köfteyi kapatmaya başlıyorum. Ayrıca size bir püf noktası da vermek istiyorum. İçli köftenin kıymalı harcını bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirirseniz içindeki yağ donacaktır ve içli köfteyi kapatmanız o kadar kolay olacaktır. Ve gördüğünüz gibi haşlamalık içli köfteler artık hazır. Verdiğim bu ölçülerle yaklaşık 35-40 adet büyüklüğüne göre içli köfte çıkarabilirsiniz. Şimdi sıra geldi içli köfte nasıl haşlanır sorusunun cevabına. Kaynar suyun içine bir tatlı kaşığı tuz attım ve şimdi içli köfteleri yavaşça kaynar suyun içerisine bırakıyorum. Lütfen bırakırken çok hızlı atmayın ki içli köfteler çatlamasın. Suyun içine içli köfteleri koyduktan sonra 5 dakika gördüğünüz gibi yüksek ateşte kaynatıyorum ve 5 dakika sonra köfteleri sudan çekiyorum. Sadece 5 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Şimdi hemen içli köfteleri tabağa çekiyorum ve artık köftelerimiz servis için hazır olacak. Umarım görebiliyorsunuzdur siz de dumanı üstünde haşladığımız Maraş usulü içli köfteler artık yemeğe hazır. Şimdi hemen kesip içinde göstermek istiyorum sizlere. Bu yuvarlak içli köftelerin o iç harcı gerçekten muhteşem. Özellikle cevizli olması içli köfteye apayrı yakışıyor. Bol cevizli, bol baharatlı, salçalı şahane bir iç harcı ile birlikte haşlamalık Maraş usulü içli köftelerimiz artık hazır. Umarım verdiğim bu tarifi beğenmişsinizdir. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.